Bir rüya yorumlandı. Ama o rüyadan sonra Anadolu'da hiçbir şey eskisi gibi kalmadı. Osman rüyasını anlattı, Şeyh Edebali dinledi ve sonra yorumladı. Bu rüya Osman'ın gördüğü bir hayal değildi. Bu rüya kurulacak bir düzenin işaretiydi. Edebali, "Ey oğul" diye söze başladı. Kendisinden çıkıp Osman'ın göğsüne giren ayın, kalbinden çıkıp büyüyen ulu bir ağacın anlamını söyledi. Osman'ın soyundan bir devlet doğacaktı. Bu devlet bir ağaç gibi büyüyecek, dalları uzak diyarlara uzanacaktı. Bu büyüme sadece toprak almakla değil, insanları bir düzen altında toplamakla olacaktı. Ve bu yol bir evlilikle başlayacaktı. Edebali müjdeyi verdi. Kızı Malhun Hatun'u Osman'a vereceğini söyledi. Bu söz bir düğün haberinden fazlasıydı. Osman'ın artık yalnız olmadığının ilanıydı. Edebali rüyayı burada bırakmadı. Osman'a ne olacağını da söyledi. Babasından sonra bey olacağını bildirdi. Ama bu beylik rahatlık getirmeyecekti. Rahatlık geride kalacaktı. Cefa Osman'a düşecekti. Geçmişi bilmeden geleceğin kurulamayacağını söyledi. Nereden gelindiğini unutanın, nereye gittiğini de unutacağını hatırlattı. Bu sözler bir nasihat değildi. Bu sözler bir görev tanımıydı. Osman dergâhtan ayrıldığında artık bir şey değişmişti. Rüya bitmişti. Yorum tamamlanmıştı. Ama yük yeni başladı. Osman'ın yaşadığı yer bir başkent değildi. Bizans sınırı buradaydı. Kaleler yakındı. Geçişler denetim altındaydı. Osman bunu görüyordu. Bir oba hareket alanı daraltılarak da dağıtılırdı. Osman artık sadece kendini düşünmüyordu. Arkasındaki insanları düşünüyordu. Çadırları, yolları, sürüleri, kervanları. Bu topraklarda kalmanın sadece savaşmakla mümkün olmadığını anlamaya başlamıştı. Düzen kurmak, onu korumak gerekiyordu. Osman için artık mesele değişmişti. Soru, nasıl savaşırım değildi. Soru, bu oba bu topraklarda nasıl kalır? Henüz bir devlet yoktu. Henüz bir ilan yoktu. Ama artık bir yön vardı. Ve bu yön Osman'ı yavaş yavaş bir bey olmaya hazırlıyordu. Evlilikten sonra Osman'ın hayatında ani bir değişim olmadı. Ama dengeler değişti. Osman artık sadece kendi obasının değil, dergâh çevresinin de sorumluluğunu taşımaya başlamıştı. Bu bağ, Osman'ın sözünü daha geniş bir alana taşıdı. Ama aynı zamanda yükünü de artırdı. Osman'ın yaşadığı topraklar kendi başına şekillenmiyordu. Anadolu'da büyük bir düzen vardı ve bu düzen çatlamaya başlamıştı. Bir zamanlar güçlü olan Anadolu Selçuklu Devleti, Sultan Alaaddin Keykubat döneminde zirveye çıkmıştı. Şehirler ayaktaydı, yollar açıktı, ticaret işliyordu. Ama bu denge uzun sürmedi. Alaaddin Keykubat öldüğünde merkez sarsıldı. Taht kavgaları başladı. İç düzen zayıfladı ve doğudan gelen tehlike artık uzaktan izlenen bir gölge olmaktan çıktı. Moğollar yaklaşıyordu. Bu yaklaşma bir günde olmadı. Önce ticaret aksadı. Sonra şehirler huzursuzlaştı. Sonra insanlar yer değiştirmeye başladı. Baskı önce sessizdi ama etkisi ağırdı. 1243'te Köse Dağı'da alınan yenilgi Anadolu'nun dengesini kırdı. Bu yenilgiyle birlikte Selçuklu Devleti Moğol hakimiyetini kabul etmek zorunda kaldı. Artık kararlar Konya'da alınmıyordu. Artık güç merkezde değildi. Bu durum Anadolu'nun her köşesine yayıldı. Ama en sert etkiyi uç bölgeleri hissetti. Çünkü merkez çöktüğünde sınırlar ya dağılır ya da kendi başına ayakta kalmaya çalışırdı. Moğol baskısından kaçan Türkmenler batıya doğru akmaya başladı. Bu hareket uçları kalabalıklaştırdı. Ama düzen getirmedi. Yeni insanlar
yeni gerilimler, yeni çatışmalar doğurdu. Merkezden uzak bu topraklarda artık düzeni sağlayacak güçlü bir el yoktu. Ve bu boşluk tehlikeliydi. Çünkü boşluk her zaman doldurulurdu. Henüz bir devlet kurulmamıştı. Ama eski düzen çoktan yıkılmıştı. Ve bu belirsizlik yakında bazı isimleri öne çıkaracaktı. Bu isimlerden biri uçta yaşayan bir beyin oğlu olacaktı. Osman'ın dünyası işte bu fırtınanın içinde şekilleniyordu. Artık bir dönem geride kaldı. Aradan geçen uzun bir zamandan sonra Osman'ın ocağında bir şey değişti. Artık çadır sessiz değildi. O gece ateşin çıtırtısına bir çocuk sesi karışıyordu. Otağa bir oğul doğdu. Adı Orhan'dı. Orası bir ocaktı. Devam eden bir soyun, yeşeren bir geleceğin merkezine dönüşüyordu. Sorumluluk artık yalnızca obayla sınırlı değildi. Bir baba olmuştu. Ve uçta baba olmak, sadece evlat büyütmek demek değildi. Uçta baba olmak, yarını düşünmek demekti. Osman'ın suskunluğu arttı. Ateşin başında daha uzun oturuyor. Geceleri daha geç kalkıyordu. Çünkü artık sorular değişmişti. Oba büyüyordu. İnsan sayısı artıyordu. Hayat genişliyordu. Ama uçta hayat genişledikçe yük de ağırlaşıyordu. Ve zamanın onu başka bir yere çağırdığını da. Zaman ilerledikçe uçta bir şey daha fark edilir hale gelmişti. Ertuğrul Gazi hala hayattaydı. Ama artık ön safta değildi. Kılıç tutan el geri durmuş, yerini izleyen bir bakış almıştı. Ertuğrul konuşmuyor ama her şeyi görüyordu. Bu uçta alışılmış bir durum değildi. Çünkü uçta bir bey ya en önde olurdu ya da tamamen çekilirdi. Ertuğrul ise ikisinin arasında duruyordu. Bu duruş Osman için yeni bir sorumluluk demekti. Artık kararlar sessizce onun önüne geliyordu. Selçuklu'nun varlığı sahada iyice silikleşmişti. Konya uzaktı. Fermanlar geliyordu ama fermanları uygulayacak güç yoktu. Uçta kimse merkez ne der diye beklemiyordu. Çünkü beklemek uçta kaybetmek demekti. Moğol baskısı kılıçla değil gölgeyle hissediliyordu. Vergi talepleri artıyor, göçler çoğalıyordu. Anadolu'nun içlerinden Türkmen boyları dalga dalga batıya akıyordu. Bu akış uçları şişiriyor, dengeyi zorluyordu. Her gelen yalnızca bir aile değildi. Her gelen yeni bir ihtiyaç, yeni bir gerilim, yeni bir sınav demekti. Selçuklu bu yükü taşıyamazdı. Moğollar zaten taşımıyordu. Bu yük uçtaki beylerin omzuna biniyordu. Ve bu yükü taşıyamayan uçta tutunamazdı. Osman bu baskının tam ortasındaydı. Gençti. Karar vermek gerekiyordu ve bu kararlar ertelemeye gelmiyordu. Ertuğrul Gazi'nin geri çekilmesi bir boşluk yaratmamıştı. Aksine Osman'ın önünü açmıştı. Çünkü artık herkes bakışlarını yavaş yavaş Osman'a çeviriyordu. Bu mesele ne olacak? Bu gerilim nasıl çözülecek? Bu insanlar nereye yerleşecek? Sorular onun önüne geliyordu. Osman henüz resmen bey değildi. Ama sahada bey gibi davranmak zorundaydı ve bu zorunluluk onu hızla olgunlaştırıyordu. Bu dönem Osman için bir eşikti. Ne çocuktu artık ne de sadece bir alpti. Uçtaki dünya onu kendi ritmine çekiyordu ve bu ritim giderek sertleşiyordu. Uçlar kalabalıklaştı. Bu kalabalık bir anda gelmedi. Sessizce birikti. Moğol baskısından kaçanlar yolunu uçlara çevirdi. Yeni obalar kuruldu. Eski dengeler zorlandı. Toprak aynıydı. Otlatma alanları daraldı. Kışlaklar yetmemeye başladı. İlk kez sorun oldu. Gerilim büyüdü. Küçük tartışmalar gece ateşlerinin etrafında başladı. Bakışlar sertleşti. Sözler ağırlaştı. Bu noktada herkes aynı soruyu sormaya başladı.
Bu kalabalığı kim yönetecek? Selçuklu yoktu. Konya uzaktı. Moğollar ilgilenmiyordu. Cevap uçta bulunacaktı. Gözler Osman'a döndü. Çünkü sorun çıktığında insanlar onun çadırına geliyordu. Osman ilk kez bu kadar çok insanın sorumluluğunu omuzlarında hissetti. Bu bir savaş değildi. Ama savaştan daha zor bir sınavdı. Çünkü burada düşman karşı tarafta değildi. Düşman düzensizlikti. Osman dinledi, tarttı, karar verdi. Bu kararlar uçta iz bırakırdı. Ama herkes şunu gördü. Osman karar alıyordu ve aldığı kararın arkasında duruyordu. Uçta bu yeterliydi. İnsanlar kusursuz adalet aramazdı. Kararlılık arardı. Osman ilk kez bunu gösterdi. Bu kriz uçta bir kırılma yarattı. Kalabalık dağılmadı. Aksine Osman'ın etrafında daha sıkı toplandı. Çünkü düzen ilk kez net hissedilmişti. Osman için bu, geri dönüşü olmayan bir adımdı. Artık sadece savaşan bir alp değil, düzen kuran bir liderdi. Ve uçta liderlik böyle başlardı. O gece Osman ateşin başında uzun süre oturdu. Alevler yükseliyor, sonra sönüyordu. Uçta hayat hep böyleydi, gelip geçici. Ama artık kalabalık artmıştı, yollar daralmıştı. Nefes almak zorlaşmıştı. Osman ilk kez şunu kabul etti. Uçta yaşanırdı. Ama uçta gelecek kurulmazdı. Yerleşmek gerekiyordu. Durmak gerekiyordu. Toprağa ad koymak gerekiyordu. Bu bir arzu değildi artık. Bir zorunluluktu. Osman ateşe baktı ve fısıldadı. Artık gitmek yetmiyor. Sabah olduğunda Osman doğruca babasının yanına gitti. Ertuğrul Gazi çadırın önündeydi. Yüzü solgundu ama bakışı hala derindi. Osman sözü uzatmadı. "Baba," dedi. "Uç daraldı, durmamız gerekiyor." Ertuğrul Gazi bir süre konuşmadı. Sonra yavaşça başını kaldırdı. "Durmak," dedi. "Kılıç sallamaktan daha zordur." Devam etti. "Bir yeri almak kolaydır ama bir yeri tutmak adalet ister, düzen ister, insan ister." Sonra Osman'a baktı. "Eğer duracaksan, yalnız kalmayı da göze alırsın." Bu söz bir öğüt değildi. Yalnız kalmak, gücü sadece kendisinde bulmaktı. Osman başını eğdi. "Hazırım," dedi. O sırada Alpler bir sınır çatışmasının haberini getirdi. Gitmeliydi. Babasıyla göz göze geldi. Eğildi ve babasının elini öptü. "Yolun açık olsun oğul," dedi. Bir veda değildi belki ama. İkisi de hissetti. Osman sınırda, bugün Bizans diye bilinen Doğu, Roma askerleriyle karşılaştı. Sınır hattına vardığında karşısındaki birlik sıradan değildi. Askerleri geçidi tutmuştu. Kalkanlar önde, okçular gerideydi. Osman atını durdurdu. Alplerine baktı. Bu kez acele etmedi. Geçidin iki yanını tutturdu. Bir kolu geriye çekti. Diğerini yamaç hattına kaydırdı. Bekledi. Eli havaya kalktı. İlk oklar atıldığında Osman hala gerideydi. Çatışma başladığında Roma askerleri alıştıkları başıbozuk akını değil, düzenli bir karşılık buldu. Osman öne çıktı. İleri atılanları yönlendirdi. Alpler cesaretleriyle ve düzenleriyle bir süre sonra kontrolü ele aldı. Bugüne kadar verilen en sert karşılıktı. Geçit alındığında Alpler dağılmak istedi. Osman durdurdu. Bu bir mesajdı. Yol açılmıştı. Artık bu bölgenin kontrolü tamamen kayılara geçmişti. Ama Osman için asıl açılan, kılıçtan önce aklın yoluydu. Bir süre sonra atını obaya doğru sürdü. Osman obaya döndüğünde, sessizlik ondan önce gelmişti. Ateşler yanıyordu. Ama konuşmalar yoktu. Bakışlar yereydi. Kimse konuşmuyordu. Osman atından indi. Kendi çadırına gitmedi. Doğrudan babasının çadırına yöneldi. İçinde şimdiye kadar olmamış
tarifsiz bir sızı vardı. İçeri girdiğinde Ertuğrul Gazi yalnız değildi. Oğulları, ailesi, yıllardır yanında yürüyen beyler ve sadık kalpleri. Herkes oradaydı ve gözleri yaşlıydı. Ertuğrul Gazi yatıyordu. Nefesi zayıftı. Osman diz çöktü. Bir şey söylemedi. Ellerini tuttu ve gözlerine baktı. Doğduğu yer kesin bilinmese de yürüdüğü yollar bilinir. Gençliğinde sınırdan sınıra dolaşan, sultanların yardımına koşan, obasını Moğol baskısında dağıtmayan, ucu ayakta tutan bir liderdi. Söğüt'e geldiğinde yalnız değildi. Bir oba getirdi. Ardında bir yurt bıraktı. Savaşlara girdi ama savaşı amaç edinmedi. Toprak aldı ama toprağı talan etmedi. Ailesini korudu. Oğullarını büyüttü. Alpler yetiştirdi. Adaleti öğretti. Düzeni öğretti. Hakkı ve birlik olmayı öğretti. İnandığı dava uğruna yürüdü. Kılıcını da, sabrını da inancının önüne koymadı. Bir nesli yalnızca kılıç tutmaya değil, yük taşımaya alıştırdı. Ve şimdi bu topraklarda bir uç beyi vardı. Ertuğrul Gazi. Sessizce hayata gözlerini yumdu. Ve tarih o günden sonra büyük bir ismi unutmamak üzere yazdı. Ve o gece obada ilk kez kimse konuşmadı. Ateş yandı. Ama kimse etrafına oturmadı. Beyler bir araya geldi. Uzun sözler edilmedi. Çünkü bazı kararlar konuşularak alınmaz. Bakışlar aynı noktada buluştu. Sessizlik uzadı. Ve o sessizliğin ortasında biri öne çıktı. Kimse adını söylemedi. Kimse ilan etmedi. Ama herkes biliyordu. Çünkü artık emir ona soruluyordu. Artık düzen ondan bekleniyordu. Artık sorumluluk onun omuzlarındaydı. Bir çınar gitti ama gölgesi kaldı ve o gece Osman Bey oldu.